Ama İngiltere ve Polonyalılar ki aktif hattalar. Geç onları şöyle koyduk. İkisi zaten sahada. Evet. Bana şey söyleyin. Şu masada kimler asker gönderir? Başka yok herhalde. Paşam, Zaten gönderecek askeri olan... Sen bunları daha iyi tanıyorsun. Toplantılara falan gittin. Valla İngiltere gönderirim der. Gönderirim der. Ama ne kadar gönderir bilemem ama mutlaka bir şey alır. Çok ağır bir şey alır. Polonya kendisi korkuyor. Korktuğu için aman bu uzak dursun benden, Rusya'ya yaklaşmasın diye Polonya'da acayip bir, gerçekten iki tane çok önemli klasik Rus düşman, yani kronik diyelim. Ruslardan çekinen ya da Rusları böyle gerçekten düşman olarak gören iki tane var burada. İngiltere ve Polonya. Şimdi Tabii, tarihi düşman. Tarihi düşman. Tarihi düşman. Ve Almanya'nın durumu şu. Almanya bu işten en çok zarar gören devlet. Neden? Çünkü enerji bağımlılığı Rusya'ya ait. Yani doğalgazdı, bilmem şuydu buydu. Bu gerçekten Almanya için yaptırımlara katıldı. Almanya ciddi mal satıyordu Rusya'ya. Mal satıyor tabii. Her şey vardı. Fabrikaları vardı. Otomobil fabrikaları vardı. Şusu vardı, busu vardı, bilmem nesi vardı. Doğalgaz geliyordu, bilmem ne geliyordu. Tekrar nükleer santraller kurmaya başladı. Tekrar kömürü kullanmaya başladı. Ya bunların hepsi biliyorsunuz Avrupa Birliği'nde nükleer enerji Artık yeşil enerji kabul ediyorlar. Nükleer enerji yeşil enerjiye geçti. Aynen öyle kabul ediyorlar tabii, şimdi. Değişti ve nükleer enerji Fransa'nın sorumluluğundaydı. Fransa nükleer reaktörler, santraller yapıyordu. Şimdi o da Fransa'ya bağımlılık, Fransa da karşılayamıyor. İşte o zaman Almanya bu işten çok zarar gördü. Yani bunu bir kere görmek lazım. Şimdi burada bakın masada oturuyor herkes. Masada şey yok. İsveç yok. Yani, Masada Finlandiya yok. Farkında mısın? Norveç yok. Tabii. Ki İsveç'in de açıklaması olmuştu yine asker gönderme Ama bizi ya bunlar kendi aktörleri ve masada şunlar bir kere çok önemli. Genelde biliyorsunuz işte hep Batı Avrupa. Yani ve burada kuzeyden bir Danimarka var. Hani NATO'nun öncü ülkeleri ve Avrupa şey. Birliği'ne mensup olmak mı kriter, yani NATO'nun öncüsü olmak? Vallahi NATO'da Zaten herhalde Avrupa Birliği'ne üye olup da NATO üyesi olmayan bir tek yok. Türkiye. Evet ama işte her NATO var. Bir üyesi tek ülke Avrupa... hangisi biliyor musun? İrlanda bildiğim kadarıyla. Hayır, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Avrupa Birliği. Yok bir de İrlanda Avrupa Birliği üyesi ama NATO üyesi değil galiba bildiğim kadarıyla. Yani böyle baktığımızda NATO üyesi olup Avrupa Birliği'ne üye olan ülkeler arasında Bakayım, katılmayan... öyle hatırlıyorum. Şöyle diyelim. NATO üyesi olup da Avrupa Birliği'ne üye olmayan Avrupa devleti var mı? Türkiye. Evet. Yani... Burada biliyorsunuz Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da bir sitemvari bir cümlesi oldu. Yani öyle bir cümle kurdu. Dedi ki bu masaya bizim de oturtulmamız gerekirdi. Yani bunu düşünmeleri gerekirdi mealinde söyleyeyim. Valla masada ne var? Ukrayna var. Yani masada Ukrayna. Evet. Konumuz Ukrayna. Evet. Ukrayna var. Ukrayna da yok masada. Evet. Masada Ukrayna da yok. Şimdi biliyorsunuz Ukrayna-Rus savaşı nasıl bitirilir diye İsviçre'de toplantı yapıldı. Hatırlarsınız. Evet. Oraya toplantıya biliyorsunuz çok enteresandır. Rusya davet edilmedi. Ama bizim Fener Ortodoks Kilisesi başpapazı orada sanki devlet temsilcisiymiş gibi masaya oturdu, hem de bizim Dışişleri Bakanı'nın karşısına. Yani o rezillikleri de yaşadık. Hala yaşıyoruz. Bu adam bir de üstüne üstlük, bu arada sıkıştırayım onu da. Adam 24-25 Mayıs'ta Papa'yı İznik'e çağırıyor. Papaz devlet başkanı statüsündeki, Vatikan devlet başkanı statüsündeki Papa'yı İznik'e, bu işte İznik Konseyi'nin toplanması var ya zamanında, bu Hristiyanların yaptığı İncil'i toparlamak için. Onun bilmem kaçıncı yüzyıl dönümü vesilesiyle Ortodoks olmasına rağmen gidiyor. Bu hafta gitti. İznik'te denetleme yaptı. Papa gitmez ki oraya zaten, sağlıklı. Hayır, İznik'te denetleme yaptı ve adam dedi ki Papa'yı davet ettim. Papa da gelecek buraya dedi. Ya bu iş Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nın işidir. Sayın Cumhurbaşkanı'nın onayının alınması lazımdır.
daveti yapacak olan da Türkiye Cumhuriyeti Devleti Dışişleri Bakanlığı'dır. Papazın ne işi var ya? Fatih Kaymakamlığı'na bağlı papaz nasıl davet eder? Şimdi buradaki bir imamın Suudi Arabistan kralını davet etmesinden ne farkı davet var? edersin de resmi bir şeyle gelmesin. Gezmeye gelirsin. Yani Ya herkese tabii. davet eder de Ya burada bir sürü davet, resmi bir davet olmaz. acayip bir Mete Bu Bey, arada acayip bir hesap var açıklamalarına yani da orada. bakalım mı Avrupalı Acayip bir liderlerin? hesap var. Zaman da ilerliyor. Bir açıklamalar üzerinden de değerlendirmeler alayım sizden. Ama hakikaten yani